Evet gençler, hücre iskeletinde kalmıştık. Oradan devam edelim. Hücre iskeletini 3 alt başlığa ayırdık. Aktin filamanlar, ara filamanlar ve mikrotübüller diye. Bunları biraz tanıyalım, özelliklerine bakalım. Zarsız organeller grubu olarak devam ediyordu. Tüm okaryot hücrelerde proteinden yapılmış filaman, iplikten oluşan ağ vardır. Bu yapıya hücre iskeleti deniyor. Şurada TEM, Transmission Elektron Mikroskop kesit görüntülerinde ok ile gösterilen şurada ipliksi protein yapılar var. İşte bunlara hücre iskeleti diyeceğiz. Demiştik 3 alt tipi var diye. Hücre iskeleti ne yapıyormuş? Hücre içerisinde yapısal çevre oluşturuyormuş. Sadece tek bir protein değil, yardımcı proteinler, aksesuar proteinler aracılığıyla hücre içerisinde organellere ve plazma zarıyla bağlantı halinde bulunuyorlar. Yani öyle bir durum ki çekirdeğe, hücre zarına ve organellere bağlı bir şekilde tüm hücrenin içini hem yapısal hem de fonksiyonel olarak düzenliyor. Peki ne görevleri var? Hücreye şeklini veriyor. Toplazmanın organizasyonunu düzenliyor. Hücre hareketinden sorumlu organellerin hücre içinde sitoplazmada taşınmasından sorumlu. İşte bunlardan bir tanesini şu ana kadar hep duyuyorduk. Kromozomların taşınması, mitoz iplikleri diye. Ama hücre iskeletinin bunun haricinde farklı hayati görevleri de var. Hareket, organel taşınması, hücre bölünmesi ve diğer hücre içi hareket tiplerinin tamamı. Tabii sadece bu da değil. Bir de hücre sinyal yolak iletimi olarak dışarıda kim var onları da iletiyor. Onu da yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Üç tip demiştik. Aktin filamanlar, ara filamanlar ve mikrotübüller. Burada bir konfokal görüntüsü var. Üçlü boyama yapmışlar. Maviler kimdi? Aktin. Özellikle hücre zarına yakın olarak, daha yoğun olarak bulunuyorlar aktin filamanlar. Kırmızı renkli boyananlar ara filaman. Çekirdek ve sitoplazmanın merkezinde ağırlıklı olarak bulunuyor. Burada da yeşil olarak mikrotübüller hücrenin her tarafına dağılmış bir yapıda. Ama mikrotübüller ve aktin filamanlar için ne demiştik? Dinamik kararsızlık içerisindeler. Yani devamlı yıkılıp yeniden yapılıyorlar. Sabit, stabil halatlar, stabil ipler şeklinde değiller. Dinamik kararsızlık diye anlatmıştık. Şimdi bunların özelliklerine bakalım. Aktin filamanlar, diğer ismiyle mikrofilamanlar da deniyor. Bunların en küçüğü. Hadi biz şu alttaki sayıları baz alalım. 6 nanometre, 8 nanometre ve 20 nanometre. 6-8 arası aktin filamanlar olduğu için en küçük olarak tanımlanabiliyor. Şekil olarak şöyle. Tesbih veya boncuk tanesi dizisi gibi. Şuradaki her bir tane birbirinden bağımsız. Bunlar birinci sıra ve ikinci sıra olarak geliyor. Sonra da sarmal olarak şu şekilde diziliyorlar. Çift sarmal helazonik yapıda dediğimiz bu. Ayırdığınız zaman iki ip ayrılıyor. Daha sonra da ayırmaya çalışırsanız şuradaki her bir boncuk tanesi ayrılıyor. En küçük olan iplik yapısındaki bu. Şu küçük taneciklere, boncuklara biz globüler aktin monomeri diyoruz. İşte bunlar birleşerek büyük bir zincir oluşturuyorlar, polimeri meydana getiriyorlar. İncedirler, esnek filament yapısındadırlar. Bu aktin ile ilişkili yardımcı aksesuar proteinler var demiştik. Pasin, gelgosin, ondan sonra spektrin, miyozini şu ana kadar içinde en çok duymuşsunuzdur kasılmayla alakalı diye. Miyozinin de bir ve iki tipi var. İşte bunlar da yardımcı proteinler. Geri geldikçe bunlardan da anlatıp değineceğiz. Ara filamanlar farklı. Orta büyüklükte 10 nanometre büyüklüğünde bir veya birden fazla protein yapısında çeşitli ara filaman proteinleri var. Bunlar sağlam, bir kere yapıldıktan sonra orada kalan, bir daha değişmeyen sağlam halat benzeri ipliklerdir. Güçlüdürler, stabildirler. Tabii bunlarla da ara filamanlarla da ilişkili yardımcı proteinlerimiz var. Plektinler, desmoplakin veya plakoglobin gibi yardımcı proteinler de bu ipliklere bağlanıyor. Yani bir ipliğimiz var da tamam bunu nereye nasıl tutuşturacağız? Kısalığını, uzunluğunu nasıl ayarlayacağız? Dallanıyor mu, dallanmıyor mu? İşte bu yardımcı proteinler bunları dizayn ediyorlar. Bunların ikisi hücre iskeletimizin temel yapısal özellikleriydi. Şimdi üçüncüsüne mikrotübüllere bakalım. Mikrotübüller bu ikisi içerisinde en büyük yapıda olanlar 25 nanometre büyüklüğündeler. Dallanmayan, içi boş silindir şeklindeler. Burası önemli. Diğerlerinde böyle bir ifade kullanmadık. Bu tübülün içerisi boş, uzun bir boru şeklinde diyebiliriz. Bu da aktin filamanları gibi tek bir proteinden oluşuyor. Burada aktin filamanları tek bir aktin proteininden oluşuyordu. Diğerleri yardımcıydı. Burada ise tek bir tubulin proteini var ve yine bunların yardımcıları var. Tubulin proteinden oluşuyor ama ara filamanlar bunların dışındaydı. Farklı özellik gösteriyordu. Mikrotübüllerde ana bilmenizi istediğim alfa ve beta tübülin.
Ha, bunun haricinde gamma ve diğerleri de var da onlar çok nadir karşılanıyor. Çok derin bilgi ifade ediyor olarak şu an için anlatmaya gerek yok. Alfa ve beta tübülünü bilmeniz benim için yeterli. Mikrotübül organize edici merkez olarak veya bazal cisimciklerde veya hücre içi iplikler olarak karşımıza çıkıyor. Dinamik kararsızlık demiştik. Dinamik instabilite, yani sabit değiller, yapılıyor, işlevini görüyor. İşi bittikten sonra prefabrik yapı gibi diyelim dağılıyor. Başka bir yerde yeniden oluşturuluyor. Mikrotübülle ilişkili proteinler var. Mikrotübül associated protein olarak 1, 2, 3 veya farklı isimlerde. Bunlar da organellerin hareketi sırasında motor proteinleri dediğimiz yapılar var. Dinein ve kinezin. Bunları birazdan anlatacağım. Mutlaka da isteyeceğim. Bunlar da mikrotübül ile ilişkili proteinler. Yani burayı lisans seviyesinde çok fazla istemiyorum. Sadece isimlerini bir kere duydunuz mu benim için yeterli diyelim. Aktif filamanları biraz daha açıp genişletelim. En çok bulunan hücre iskeleti proteini. Bir hücrede en fazla bulunan protein çeşididir. Hücrenin %10'unu bu protein oluşturuyor. 6 farklı versiyonu var. Memelilerde 4 tanesi kas hücreleri için karşımıza çıkıyor. 2 tanesi de miyosit dışındaki, kas dışındaki hücrelerde eksprese edilip sentezleniyor, karşımıza çıkıyor. Yani aktinin de 6 tane farklı tipi var diyoruz. Bakın şurada tane boncukları gördünüz ya, işte bunlar tek tek G-aktin, globüler aktin diyoruz. Bunlar bir araya gelip diziliyor, polimer haline geliyor. Böyle ipliksi, filamantoz, ipliksi aktin şeklini alıyor. Aktin proteinleri, aktin filamanlara, aktin ipliklere polimerleşir demeye çalıştığımız bu. Bunlar hücre içerisinde, bu mikrofilamanlar hücre içerisinde 3 boyutlu bir ağ yapısı da oluşturabiliyorlar. Aktinlere yardımcı olarak aktin binding, bağlayıcı, yardımcı proteinler de var. Bu işte bunlar da görevli. Aktin ne yapıyor? Plazma zarının hemen altında ne vardı? Plazma zarını bir hatırlayalım. Glikokaliks katmanı karbonhidratlardan oluşan, daha sonra dış periferik proteinler, sonra hücre zarı, fosfolipid tabakası, fosfolipid tabakasının içerisinde geçişli olan integral proteinler, sitoplazma bölümüne geçtiğimizde iç periferik proteinler vardı. İşte bu proteinler ne işe yarıyor? Bu ipliklere bağlanmasını sağlıyor. Yani hücre zarının altında bir ağ oluşturuyor, hücreye şeklini veren. Aynı zamanda mekanik destek sağlıyor. Göç sırasında, hücre göçü ve hücre hareketi sırasında dinamik kararsızlıktan kastımız bu. Yıkılıp yeniden yapılıyor hücrenin şekline göre. O amipi hatırlayacak olursanız ameboidal hareket demiştik ya, böyle tank benzeri yuvarlana yuvarlana gidiyordu. İşte burada da görevliler. Fagositoz ve pinositozdan bahsetmiştik. Dışarıdan içeri partiküllerin alınması sırasında da bu aktin filamanları görevliymiş ve hücrenin bölünmesini sağlayan, hani anafaz bitti, telofaza geçeceğiz ve hücreyi boğumlayarak ikiye böleceğiz. Hücrenin bölünmesini de sağlayan bir ağ oluşturuyorlar. Elektron mikroskobunda şöyle ipliksi yapılar görüyoruz. Şurada şematize edilmiş şeklimiz var. Aktin için şu özelliği de belirtelim. Polariteye sahip. Polarite ne? Bir ucu eksi uç, bir ucu artı uç. Artı uç büyüyen, hızlı büyüyen uç olarak ifade edilebilir. Yani bir taraf sabit duruyor, diğer artı uçtan büyümeye devam ediyor. Bu şekilde ifade edilebilir. Aktin filamanların düzenlenmesi demetler şeklinde olabilir veya karmaşık ağ şeklinde olabilir. İki tipimiz vardı. Demetler şeklindeki aktin filamanları birbirine paralel düzenleniyor. Şu şekil üzerinden baktığımızda aktin iplikleri burada ve bunlar birbirine paralel olarak düzenlenmişler. Bu bir. İkincisi, buradaki aktin iplikleri karmaşık bir ağ olarak düzenlenmiş. Buna da ağlardaki aktin filaman. 3 boyutlu bir ağ oluşturuyor, jel özelliğine sahip. Bu ikisi arasındaki fark ne? Yardımcı aksesuar proteinler. Aktin bağlayan protein bu ikisi arasındaki farkı oluşturuyor. Demetlerde 2 tip protein var. Lütfen buraya dikkat edin. Birincisi fibrin, diğeri alfa aktinin. Bu aradaki kırmızı tanecikler var ya, işte bunların varlığı bu aktif fibrillerin paralel demetler halinde oluşmasını sağlıyor. Diğerinde ise filamin olan, şurada Y şeklinde bir protein yapısı var. Bunun varlığında A benzeri bir özellik meydana geliyor hücrenin içerisinde. Bu fibrin ve alfa aktinin paralel demetler oluşturuyor. Bir tık da onları açalım. Ne diyoruz? Temelde aktin, elimizde bulunan bir iplik, 3 şekilde karşımıza geliyor. Bir, fibrin arada var ise, eğer şuradaki aktin bağlayıcı proteini fibrin ise paralel demetler oluşturuyor. Aradaki ABP, aktin binding proteinimiz fibrin. Bu iki iplik arasında ne kadar boşluk var?
standart 14 nanometrelik boşluk var. Bunları biz nerede görüyoruz? Mikrovillusların içerisinde destek iskelet yapısı olarak burada görüyoruz. Hani hücre iskelet hücre şekli diye ifade ettik ya. Bu birinci grup paralel demet. Eğer siz şu aradaki fibrini kaldırır, yerine alfa aktinin koyarsanız, alfa aktinin ve arada aktin binding protein olarak burada bulunursa, burada 14 nanometre değil, 40 nanometrelik bir boşluk meydana geliyor. Kasılan hücrenin hareketini, şeklini ve boğumlanmasını sağlayan kasılan hücre iskeleti meydana geliyor. Arada 40 nanometrelik boşluk var. Nerelerde? Kuşak desmozom, birazdan anlatacağız. Kuşak desmozomlara gidip bu bağlanıyor burası. Üçüncüsü ise filaman vardı. Filaman şu Y şeklindeki proteinimizdi. Bunun varlığında aktinler A şeklini alıyordu. 3 boyutlu bir ağ ve hücre şeklinin belirlenmesinde görevlidir diyoruz. Aktinler ile alakalı kadar yeterli. Bu şeklimizi anlatmıştık. Sıradaki hücre iskeletine gelelim. Ana filamanlar. Biraz onlara bakalım. 10 nanometre büyüklüğünde, yani diğeri 6-8 arası küçüktü. Diğeri 25 nanometre büyüktü. Bu ara filaman, orta büyüklükte ara filaman olarak geçmekte. Bir çeşit değil, tek bir aktinden veya tek bir tübülinden oluşmuyor. Birden fazla çeşit protein ailesinin bir araya gelerek polimerize olarak oluşan uzun ipliksi yapılar. Heterojen proteinlerdir. Aktin ve mikrotübüller gibi değildir. Epitel, kas ve sinir. Yani 4 temel dokumuz var demiştik ya. Epitel, bağ doku, kas ve sinir. Her birinde farklı ara filaman tipi var. Tüm bu hücrelerde 4 temel dokuda 70'ten fazla ara filaman tipi tanımlanmış. Bunlar hücre hareketine katılmıyorlar. Burası önemli. Bunlar hücre ve dokulara mekanik destek, yapısal destek sağlıyorlar. Yapılır, bir kere kalır, öyle devam eder. Bir daha yıkıl, yeniden yapıl şeklinde o dinamik kararsızlık dediğimiz hikaye yok. En sağlam hücre iskeleti filamanıdır. Yani şuraya bir bakın, çekirdekten hücre zarına kadar bir ağ oluşturur. Yani aslında siz diyorsunuz ki çekirdek hücrenin ortasında, orada kendi başına durmuyor. Çekirdeğe duran bir yapı var. Oradan bir halatla ta hücre zarına indiriyorsunuz. Hücre zarı ve çekirdek arasında karmaşık bir ağ yapısı, sağlam hücre şekli meydana getiriyor. Ayrıca ne yapıyormuş? Diğer hücre iskelet elemanlarıyla da bağlanabiliyormuş. Yani ara filamanlar hem aktif filamanlarla hem de mikrotübüller ile bağlanabilir. Hücre türüne göre değişiklik gösterir. Yani evet, bu bir genel grup. Her hücrede ara filaman var ama epitel hücresinde ayrı, kas hücresinde ayrı, sinir hücresinde ayrı ara filaman tipleri karşımıza geliyor. Bu hücre türünün belirlenmesinde, doku türünün belirlenmesinde çok önemli. Klinik açıdan şöyle bir yorum yapıyoruz. Tümörlere özgü ara filaman tipinin olması, tümörün hangi kökenden kaynaklandığı hakkında bize bilgi veriyor. Hemen şurada bakalım. Biri tip 1 ve tip 2. Ne demişiz burada? Asitik proteinler, asitik keratinler, nötral keratinler ve bazik keratinler. Aslında bu 1-2 için epitel doku keratinleri yorumunu yapabiliriz. Çok da yanlış olmaz. Epitel hücrelerini de eksprese ediyor. Protein ve amino asit içeriğine göre asitik, nötral ve bazik olarak, kısmen sert ve yumuşak keratin olarak da yorumlanabiliyor. Bu varsa klinik olarak ne demiştik? Bu tümör epitel kökenli olabilir. Yorumunu yapıyoruz. Bu keratinler keratinosit hücrelerinde, derinin epitel hücrelerinde desmozomlar ve hemidesmozomlara bağlanabiliyorlar. Üçüncü tip ara filamanımız bağ dokuda karşılaştığımız ara filamanlar, tip 3 diyoruz. Bunlardan bir tanesi vimentin. Vimentin genel olarak mezenşim kökenli hücrelerde, fibroblast, düz kas ve lökositlerde ekspre ediliyor. Ama desmin varsa, bir hücrenin içinde desmin varsa siz buna kas diyorsunuz. GFAF, glial fibriler asitik protein. GFAF varsa siz buna nöronlardaki glia hücreleri ifadesini veriyorsunuz. Bağ doku mezenşim kökenli hücreler olarak. Tip 3 de bu yorumu yapıyor. Yani bu tümör astrosit kökenli, bu tümör düz kas hücresi kökenli, fibroblast kökenli diye yorumlamamız buydu. Tip 4'ümüz var. Nörofilamanlar diyoruz. Sadece nöronlarda bulunuyor. Bunlar demiştik ya, birbirinden farklılık arz edebiliyorlar. Aksonlara desteklik sağlıyorlar. Yani mikron seviyesinden tutun da metre seviyesine kadar uzanan akson uzantıları vardı. Burada da ağırlığına göre hafif, light nörofilaman, orta büyüklükte, medium veya ağır, yani protein ağırlığı, molekül ağırlığına göre nörofilamanların ağır tip olmak üzere 3 tip olarak ifade edilmiş şimdilik. Tip 5 ara filamanlar sitoplazmada değil. Nerede? Çekirdeğin içinde. Adına ne diyoruz? Nükleer laminler diyoruz.
tüm hücrelerde üretiliyor, eksprese ediliyor. Eritrositler hariç. Niye eritrositler hariç? Çünkü eritrositlerin içerisinde çekirdek yoktu. Çekirdeklerini atıyorlardı. Biraz önce aktin filamanları için hücre zarının hemen altında bir ağ oluşturur dedik. O zaman hücre zarı, sitoplazma, çekirdek zarı. Çekirdek zarına geldiniz. Çekirdek zarının içinde, çekirdek zarının altında bir ağ oluşturuyor. Tip 5 arafilaman nükleer laminler. Bir ucu çekirdeğe bağlı, çekirdek zarına, bir ucu da kromozomlara bağlı. Yani kromozomların da yeri sabit. Kromozomlar da çekirdek içinde istediği gibi dönmüyor. Bir iple kromozomlar çekirdek zarına bağlılar. Bu açıdan önemli. Bazı kaynaklarda tip 6 diye de ayırmış, boncuklu filaman lense spesifiktir diye. Burada bilginiz olsun diye söylüyoruz. Burada daha çok nükleer laminler ve vimentinlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi son grubumuz mikrotübüller diyelim. Mikrotübüller ne? Bu da hücre iskelet elemanlarından bir tanesi. En büyüğü 25 nanometre büyüklükteydi. Sert ve içi boş çubuklar gibidir. Şu şekle bakacak olursak içinin boş olduğunu görüyoruz. Polimerize ve depolimerize olabilir. Dinamik yapılardır. Yani şuradaki boncuk taneleri, önce bunları bir tanımlayalım. Mavi olan alfa tübülin, kırmızı olan beta tübülin. İki protein vardı. Tübülin proteinden oluşuyordu. Bunlar dimer halde, ikili halde bir arada bulunuyorlar. Bunlar gelip şurada artı uca eklenerek mikrotübül aşağıdan yukarı doğru, eksi uçtan yukarı doğru, mikrotübül organize edici merkezden hücrenin periferine, hücre zarına doğru diye ben bir yorum yapayım. Büyüme gösteriyorlar. Yani polimerize dediği ekleniyor ve bu şekilde büyüyorlar. Sonra da prefabrik yapılar gibi yıkılıp dağılıyorlar, depolimerize olabiliyorlar. Kim sentriol, bazal cisimcik, sil ve kamçı gibi yapılarda özel olarak karşımıza çıkıyor. Ama hücre içerisinde de iskelet ağ şeklinde oluşabiliyor. Mikrotübüller tübülin denilen globüler yuvarlak proteinlerden oluşur. Bunların ana görevi hücre hareketinden sorumludur. Hücre hareketi, hücre şeklinin belirlenmesi, o bir sürü vezikül, inklüzyon cisimci veya koful benzeri ifadelerimiz vardı. Bunların hareketi, organellerin yer değiştirmesi, o sizin mitozda bildiğiniz kromozomların kutuplara çekilmesi, ipliklerinin oluşması, kromozomların ayrılması, sil ve kamçı hareketi, kinosilya ve spermde oluşan kamçı hareketinin hepsinin merkezinde bu mikrotübüller var. Bunlar bu hareketi sağlıyorlar. Şurada çok fazla yapısal özelliğine şu an girmiyoruz. Polarite mikrofilamanlarda olduğu gibi polarite var. Bakın burası eksi uç, burası mikrotübül organize edici merkez. Yani alfa ve beta dedim ama gamma tübülün de burada temeli oluşturuyor. Temel basic bir sırayı oluşturduktan sonra bunun üzerine inşa ediliyor. Buralara çok fazla girmeden devam edelim. Benim ilgini çeken kısımlar başka. Polariteye sahip dedik. Bu polarite önemli. Hareketin yönünü belirliyor. Bakın burası eksi uç, burası artı uç. Bizim iki tane motor proteinimiz var. Bunları istiyorum, her yıl sorarım. Bu yılda soracağım, bundan sonraki yıllarda soracağım. Kinezin ve dynein diye iki tane proteinimiz var. Bunlar zıt yönlerde ilerliyor. Kinezin artı uca doğru, eksi uçtan artı uca. Şu kelimelere dikkat edin. Çekirdekten hücre zarına, retrograd yönde, geriden ileriye, ileri taşıma. Merkezden hücrenin uzağına, hücrenin çekirdeğinden hücrenin zarına doğru taşımayı yapıyor. Eksi uçtan artı uca dediği bu. Bu motor proteinimiz kinezin. Çekirdekte ürettiğiniz bir şeyi hücre zarına doğru götürecekseniz kullandığınız ana motor protein bu. Kinezin. Dynein'de de bunun tam tersi. Artı uçtan eksi uca. Hücre zarından merkeze, ileriden geriye, uzaktan yakına diye söyleyebiliriz. Bu nerede özellikle karşımıza çıkacak? Aksonda gönderdiğiniz nörotransmitterleri aksondan saldınız, sonra onları tekrar hücre merkezine, çekirdeğe gelmesi lazım ki sitoplazmada işlensin, parçalansın, restore edilsin gibi. Yani hücre içinde iki tip taşıma var. Bunları bilmenizi ve bu tanımları bilmenizi istiyorum. Mikrotübüllerle alakalı en klasik şey iplikleri oluşturulmasıdır. Burada mikrotübül organize edici merkez var. Mitoza başladığınızda bundan bahsedeceğiz. Sentriol, İki tane olunca sentrozom, etrafındaki sitoplazmayı da düzenleyince mikrotübül organize edici merkez diyoruz. Bu bir taraftan çekirdeğe, nükleosa bağlı. Bu başlangıç noktasını oluşturuyor. Hani bizim hücrenin merkezi, ortası dediğimiz yer nükleus ve nükleosun hemen üstünde mikrotübül organize edici merkez var. İşte buralar eksi uç. Medusa'nın saçları gibi buralardan uzayarak ileri doğru gitmeye devam ediyorlar. Mikrotübüllerimiz artı uca doğru eklenerek büyüyorlar, uzuyorlar, polimerize oluyorlar.
Bu şekilde mitotik mikrotübüller var. 4 tipi var. Bunlardan 3'ü mitotik İ'ye katılır. Kinetokor mikrotübüller kromozomlara sentromerlerinden tutulur. Buradan mikrotübül organize edici merkezden çıkan uzanan mikrotübüller geliyor. Kromozomların sentromerlerine bağlanıyor. Bu birincisi kinetokor mikrotübüller. İkincisi kromozoma mikrotübüller. Kromozomun uçlarına, kromokinezine bağlanıyorlar. Yine buradan çıkıp geliyor, kromozoma bağlanıyor. Üçüncüsü polar mikrotübüller, kromozoma tutunmaz. Mikrotübül organize edici merkezden uzar, büyür ama kromozoma tutunmayan, yani en azından şimdilik öyle ifade ediyoruz. Kromozoma tutunmayan bu üçü mitotik İ'yi oluşturuyorlar. Bir de astral, yıldızsı mikrotübüller dediğimiz, bunlar mikrotübül organize edici merkezden çıkıyor ve zıt yönde ilerliyor. İ ipliklerinin zıt yönünde ilerliyor, yapılanıyor ve bunları iterek kromozom hareketini, hani şuna biz metafaz diyecek olursak, kutuplara doğru çekilmesine, anafaza doğru çekilmesine yardımcı olan da yıldızsı mikrotübüller diyoruz. Sentrozoma bir tık gelmemiz lazım. Sentrozom ne? Sentriol ne? Sentriol yapısal olarak farklı. Önce sentriolü öğrenmek istiyorum ben. Yani kısa ve düzenli mikrotübüllerden oluşuyor. 9 adet üçlü mikrotübül yapısına sahip. Baktığınızda şurada şematik şekli, şuradaki her bir borunun adı mikrotübül. Bu üçüne 1 diyoruz. Bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Yani 9 adet üçlü mikrotübül yapısına sahip olan bu organel yapısına sentriol deniyor. Merkezinde hiçbir şey yok. Bu bir tane. Bundan 2 tane olunca sentriol değil, sentrozom diyoruz. Şurada bakın, birinci sentriol, ikinci sentriol, ikisine birden sentrozom ifadesini kullanıyoruz. Hücre siklusunun G0 evresinde çekirdeğe yakın olarak konumlanırlar. Bir çift halindedirler. Etrafında yoğun amorf bir bölge vardır. Burada demiştik ya, sentriollerin etrafındaki sitoplazma da farklıdır. Buradaki ihtiyacı olan proteinler ve ham madde ve gerekli işleri yapacak enzimler, hatırladığım kadarıyla 200'den fazla enzim çeşidi bu işte görev alıyordu. Yani şuradaki sitoplazma da özel bir alan. İşte hepsine birden biz mikrotübül organize edici merkez demiştik. Bu ikisi birbirine dik açıyla konumlanıyorlar. Hücre siklusunun S fazında ikiye katlanıp bir burada 2 tane duplike olarak karşımıza çıkıyor. Yapısı neydi? 9 tane mikrotübül var ve bunların her biri üçlü, merkezinde de hiçbir şey yok. Bu 9, 3 artı 0 bunu ifade ediyor. Merkezinde hiçbir şey yok, 0. 9 tane mikrotübül var ve bu mikrotübüller üçlü yapıda. Birazdan karşımıza diğer özellik çıkacak. Lütfen bunu burada hatırlayınız. Birazdan devam edelim. Şimdi kısa bir ara verelim. Teşekkür ediyorum.